Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yine Sabancı Müzesi'nden The Seed salonundan çıkıyoruz ve karşınıza gerçek bir mücadele öyküsüyle geliyoruz. Mücadelesini sadece kendi hayatı için değil, kendi durumunda olan başka insanların hayatı için de yapan bir ismi sizlerle tanıştıracağız. Alper Kaya, dünyanın belki de en zor hastalıklarından bir tanesine yakalandı. ALS hastalığını bilmem duymuş muydunuz? Türkiye'de özellikle futbolcu Sedat Balkanlı'nın yakalandığı hastalık desem belki bir kısmınız hatırlarsınız. Normal şartlarda 3 ya da 10 yıl içinde bir insanın hayatını yavaş yavaş adım adım gün be gün elinden alan bir hastalık bu. Nitekim Alper Kaya da başarılı bir doktorken, göz doktoruyken bundan 20 sene önce ALS hastalığına yakalanmış. Ancak o umutsuzluğa kapılmak yerine bu hastalıkla mücadele etmeye karar vermiş. Büyük bir başarı öyküsüyle karşı karşıyayız. Düşünün 3 ila 10 yıl arasında hayatınızı söndürebilecek bir hastalığa 20 yıldır dayanıyorsunuz. Ama daha da önemlisi bu dayanmanızı yalnızca kendiniz için değil, ALS hastalığına yakalanan başka insanların hayatını değiştirmek için de veriyorsunuz bu mücadeleyi. İşte Alper Kaya kurduğu internet sitesinde yaptığı çalışmalarda devletin, özel kurumların dikkatini bu hastalığa çekmeye çalışmış. Bu hastalığa yakalananlara da yol göstermeye, bir umut aşılamaya çaba sarf etmiş. Bu yaptıklarıyla yalnızca kendi hayatına değil, başka insanların hayatına da fark yaratmış. Alper Kaya'nın gerçekten bizi yaparken çok duygulandıran hikayesini ekrana getiriyoruz. Gecenin güne olan aşkı, yağmurun toprağa olan aşkına benzer. Gece güne kavuşur, yağmur toprağa. Ve siz buna dünyanın dönmesi dersiniz. Dünya döner, siz sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Bu oyun hep böyle sürecek sanırsınız. Ama bazen sandığınız gibi olmayabilir. Bir küçük rahatsızlık, bir önemsiz sandığınız hastalık, hayatınızın geri kalanını değiştirebilir. Doktor Alper Kaya'nın hayatı da işte böylesine ufacık bir şeyle değişti. Göz doktoru Alper Kaya yaşadığı şehir olan İzmir'de her sabah işine gitmek için evinden çıkıyor, görevli olduğu hastaneye kadar yürüyordu. Bir sabah kasığında tanımlayamadığı bir ağrı hissetti. İlk önceleri önemsemese bile ağrı geçmeyince hastanedeki doktor arkadaşına gitti. Uzun uzun muayenelerden sonra daha önce adını bile duymadığı ALS hastalığına yakalandığını öğrendi. O an onun için oyunun kuralları da değiştiği andı. Yer çekiminin biraz daha zorlaştığı bir andı. O ana kadar aklında hep ilk çocuklarına hamile eşi vardı. Ama o andan sonra nasıl bir hastalığa yakalandığını düşünmeye başladı. Nefes alıp vermesi zorlaşınca doktorlar solunum cihazı bağlamayı önerdi. Bu cihaz için boğazında bir delik açıldı ve suni solunum başladı. 20 yıldır yanında bir an bile ayırmadığı bu küçük makine ve makinenin hiç durmayan sesi onun hayatının melodisi oldu. Siz de bu programın sürdüğü 20 dakika boyunca solunum cihazının sesini duyacaksınız fonda. Çünkü o 20 yıldır işte duyduğunuz bu sesle yaşıyor. ALS hastalığı toplumda 100 binde 2 ila 6 oranında görülen insan vücudunda
motor nöron denilen hareket sistemini çalıştıran sinirlerin bir hastalığı. Adı üzerinde motor nöron, yani vücudun motor fonksiyonlarını yaptıran sinirler hastalanınca kaslara giden elektrik enerjisi yeteri kadar iletilemiyor ve kaslar giderek güçsüzleşmeye başlıyor. Hareketlerimizi kaybediyoruz ancak beyinsel fonksiyonlar, yargılama, algılama, düşünce, kısaca bilişsel fonksiyonlarımız asla bozulmuyor. Alper Kaya 28 yaşında genç bir doktorken ALS adı verilen ve amansız kelimesinin tam anlamıyla tanımladığı bu hastalığa yakalandıktan sonra bütün hayatı değişti. Önce mesleğini bıraktı. Sosyal çevresinden, alışkanlıklarından vazgeçti ve hastalığının kendisini teslim almasını bekledi. O depresyon günlerinde karşısında siyahla beyaz gibi birbirinden zıt iki seçenek duruyordu. Ya siyahı seçecek ve kaderine boyun eğecekti ya da beyazı seçecek, hem kendisi hem de başkaları için unutulmayacak bir mücadele öyküsünü başlatacaktı. Alper Kaya beyazı seçti. Bir doktor olarak şunu görüyordum. 5 yıl içerisinde hayatım sona erecek. Bu bir insan için karşılaşabileceği belki de hayatta karşılaşacağı en ciddi sorunlardan birisi. Yani hayatımız elimizden gidiyor. Bunun tıptaki karşılığı derin bir depresyon. Belki de tamam mı devam mı dönemi oluyor insanlar için. Kimisi inançları gereği, kimisi yaşamındaki kişiliği gereği hayata bir şekilde ya tutunuyor ya da bırakıyor. Benim yaşama tutunmamdaki, benim hayatım için çok özel bir şey belki ama eşimin bize bir bebek doğurması oldu. ...50.000 kişide bir görülen ve tedavisi kesin olarak bulunamayan bu hastalıkla mücadele etmeye karar verdiğinde ilk destekçisi kendisine en yakın insan, eşi oldu. Hamile oldukları ilk çocuklarını doğuracaklarını ve onu beraber büyüteceklerini söyledi. Alper Kaya eşinin de desteğiyle hastalıktan kaçmak yerine onunla nasıl yaşanabileceğini araştırmaya başladı. Doktorluktan gelen bilgilerini hastalıktan edindiği deneyimlerle birleştirmeye çalıştı. Bu arada hastalık gittikçe vücudunda ilerliyordu. Önce yürüme yetisini kaybetti. Sonra ellerindeki hisler de gitti. ALS hastalığıyla yaşamaya başladığında ilk olarak dünyayla iletişimini koparmamaya çalıştı. Ellerinde çok az kalan hislerin yardımıyla bilgisayar başına oturdu. Bilgisayarın mouse'unu küçük küçük oynatarak yeni bir dünyaya adım atmaya çalıştı. Kendisine yardımcı olması için Almanya'da geliştirilen bir bilgisayar programının Türkçe uyarlamasını yaptı. Fiziksel klavye kullanamadığım zaman artık bilgisayar kullanamayacağımı zannediyordum. Fakat araştırdıkça dünyada bu işin de çözümü olduğunu öğrendim. Bunlardan bir tanesi sanal klavye. Hala elini bir miktar hareket ettirebiliyorum dikkat ederseniz. Ama bir ekranın bir köşesinden diğer köşesine gidecek kadar mouse hareketi yapamıyorum. Bunun Windows ortamında mouse'unu en hassas ayara getirdiğimizde en küçük hareketle en çok hareket özelliğini ayarlıyoruz. Daha sonra yine Türkçe'ye çevirdiğim Almanya'daki Tom Weber isimli bir arkadaşımızla birlikte, onun da babası bir ALS hastasıydı. Hazırladığımız programı kullanarak artık bilgisayarda birçok işimi yapabiliyorum. Bana konuyla ilgili, ayrıntısıyla ilgili bir mesaj yazarsanız lütfen ben elimden geldiği kadar elimdeki bilgileri size ulaştırırım efendim. Bilgisayar ve internet onu yeniden dünyaya bağlayınca kendisindeki motivasyonu ve bilgileri hemen ihtiyacı olanlarla paylaşmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki ALS hastalarına mailler attı, telefonlar açtı. Kendisini yalnız hisseden bütün ALS hastalarına ve yakınlarına hem bir doktor hem de bir hasta gibi yardımcı olmaya çalıştı. Onlara 24 saat arayabilecekleri telefon numaralarını dağıttı ve telefonunu o 24 saat boyunca hiç kapatmadı. Alo. Ümitciğim merhaba Ümit, ben Alper. Solunum testleri nasıl gitti? Senin sonuçlar çıktı mı? Sana makine verecekler mi? Sonuçta ayın 24'ünde
Tamam, anlaşıldı. Tamam, ayın 24'ünde sonuçlar çıkacak. Sonuç çıkınca bana haber ver. Görüşmeye çalışalım doktor arkadaşlarla. Derneğimizin resmi sitesinin bir forum ortamı var. Oradan bana çok sorular gelir. Onları teker teker ele alıp gruplayıp forumda genel bir cevap olarak elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Telefonla konuşabiliyorum. Daha ne olsun? Bildiğim her şeyi arkadaşlarımdan, dostlarımdan aldığım yardımı derli toplu bir hale getirip benimle birlikte aynı kulvarda mücadele edenlerle paylaşmak, benim öğrendiklerimi bir pota içerisine getirip eritmek, bu ülkelerden edindiğim izlenimleri haberleşme yoluyla, telefon yoluyla, e-mail yoluyla, haberleşmeyle aldığım bilgileri ülkemizde uygulanabilirliğini sorguluyorum ve mümkün olduğu kadar da bu hastalıkla mücadele edenlerin uygulamaları için paylaşmaya çalışıyorum. Ben en son konuştuğumda Ali'nin sesini çok volümünü düşük gördüm. Yani onun muhtemelen solunum problemi var ve o laboratuvara gitmekte direnmesin. Onu arkadaşımıza bir şekilde götürelim. Çok yüksek enfeksiyon riski var. Alper Kaya ALS hastalarına sadece telefon, internet yoluyla destek olmuyor. Akülü sandalyeye ihtiyacı olanlar için, hasta yatağı olmayanlar için kampanyalar düzenliyor. İhtiyacı olan malzemelerin temini için gönüllüleri seferber ediyor. Yüzlerce ALS hastasının hayatında fark yaratıyor. ALS hastalığı her bünyede farklı şekilde başlayan ve her bünyede değişik ilerleyen bir hastalık. Dünyada ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hastalığı olarak bilinirken ALS'yi Türkiye'ye eski futbolcu Sedat Balkanlı tanıttı. Hastalık bazı bünyelerde çok hızlı ilerlerken bazı bünyelerde bir noktaya geliyor ve duruyor. Ümit Doğan bu hastalığa yeni yakalananlardan. 2 yıl öncesine kadar bir fabrikada işçiyken bugün evinde akülü sandalyeyle yaşıyor. 6 ay öncesine kadarsa bir akülü sandalyesi bile yoktu. Hep başkalarının yardımına muhtaçtı ve odasından hiç dışarı çıkamıyordu. 6 ay önce Alper Kaya onun için internette bir kampanya başlattı. Destek verenlerden toplanan bağışla Ümit Doğan bir akülü sandalyeye ve kendi deyimiyle özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bu akülü sandalye bana gelmeden önce ben kimseyi tanımıyorum. Burada Facebook'ta Saadet sağ olsun ablamız beni ekledi. Onun sayesinde Nuh Beyleri gittim. İlk gittiğim hasta oldu. Sonra Alper abiye gittik. O sağ olsun gördü. Dedi sana akülü şart. Ki ben 1,5 sene şu gördüğünüz adada oldum. Alper Kaya'nın başladığı kampanyayla bu akülü bayramın arifesi bana geldi. Tekrardan hepsinden çok teşekkür ederim. Sonrasında hayatınız değişti galiba. Tabii ki hayatım otomatikman sizler gibi oldu. Ne oldu? Bir yürümem eksik. Ona da şükür. Nuh Evren ise ALS hastalığını en yüksek seviyede yaşayan hastalardan biri. 1,5 yıl önce nefes darlığıyla başlayan hastalık çok hızlı ilerlemiş. Bugün Nuh Evren sadece kaşlarını hareket ettirebiliyor. Vücudunun geri kalanı ise makinayla yaşıyor. Ama buna rağmen Nuh Evren ve 17 yaşındaki oğlu Beycan sadece kaşlarla okunabilen bir alfabe geliştirmiş durumdalar. İletişimlerini böyle sürdürüyorlar. Oscar ödüllü İçimizdeki Deniz filminin senaryosuna taş çıkartırcasına içlerindeki kocaman denizde baba oğul beraber yüzüyorlar. J, K, L. 3'te mi? 4, 5, 1, 2, E. 1, 2, 3, 4, 5. T, U, T mi? 1, 2, E. Bu gelişmede bunu kendimiz geliştirdik.
işte hastaneden çıktıktan sonra iletişim kurmakta zorlanmaya başladık. Daha sonra harflerle göz iletişimiyle yani 1, 2, 3 yani satırlara böldük alfabeyi. 5 satıra böldük. Bunları harfleri birleştirerek yani 5 satırda, birinci satırda A, B, C, ikinci satırda E, F, G işte ve benzeri şekilde oluşturarak yani birde ise göz kırpıyor. O satırdaki harfleri sıralıyorduk. 2'de ise ona göre. Yani bu şekilde harfleri birleştirerek iletişim kuruyoruz. Alper abiyle telefonda görüşüyoruz, internette falan. Yani bize zorlandığımız yerlerde mesela yardımlaşmak amacıyla işte görüşüyoruz. İşte hastane ve hasta hakkında işte mesela kanül ve pek için tanıdığı doktorlar oluyor. Onun için yardımda bulunuyor yani. Gerçi biz bayağıdır şey yapıyoruz da yazı mı? 1, 2, 3, 4, 5. T, U, 5 mi? 4, 3, 2, 1. Sayılar mı? Sayı 1, 2, 3, 1. A, 1, 11, 1, 2, 112. Evet, 112 ambulans konusunda bayağı sorun çekiyorduk. Hastaneye gittiğimiz zaman giderken fazla sorun yaşamıyoruz da gelirken bazı şeyler çıkarıyorlardı. Nasıl diyeyim? Bazen hastaneden geldiğimizde yani yukarı çıkarmama gibi şeyler oluyordu, sorunlar yaşadık. İşte bunlarla ilgili Alper abiyle yani iletişim kuruyorduk. İşte ne yapmalıyız? Yani artık öyle bir seviyeye geldi ki işte Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazdık. En sonki getirişlerinde bizi çıkarmamışlardı yukarıya. Alper Kaya'nın internetle başlayan, telefonla devam eden, düzenlediği kampanyalarla büyüyen bu desteği İzmir'de yeni ALS gönüllülerin de doğmasına neden olmuş. Annesi ALS hastasıyken Alper Kaya'nın desteğiyle tanışan Hakan Sepici, 6 ay önce annesini kaybetse bile bugün bir ALS gönüllüsü olarak hastaların yardımına koşuyor. Alper Kaya'nın yetişemediği yerlere o koşturuyor. Hastaların eli ayağı alıyor. Hastaların ihtiyaçlarını, maddi ihtiyaçlarını karşılama, işte tekerlekli sandalye, işte solunum aspirasyon cihazı, malzeme temini konularında çalışıyoruz. İşte ALS Motor Nöron Hastalıkları Derneği ile işbirliği içinde çalışıyoruz. İşte egzersizler, hastalığın her aşamasında hastalarımızın farklı ihtiyaçları var. Egzersiz ihtiyaçları var. İşte moral, motivasyon ihtiyaçları var. Hastaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Birerli, ikişerli ziyaretler yapıyoruz. Doktor Alper Kaya 20 yıldır ALS hastası. Merkezi İstanbul'da bulunan ALS Derneği ile iletişimini hiç kesmiyor. Hastalıkla mücadele etmiyor. Onunla beraber yaşıyor. Bu süreçte öğrendiği her şeyi ihtiyacı olanlarla paylaşıyor. Hastalara bir güç, motivasyon kaynağı oluyor. Ama bu yolda eşinin desteğini de hiç unutmuyor. Böyle bir sevgilim var. Hayatın ne olduğunu biraz da düşünmemize sebep oluyor böyle durumlar. Belki de biraz yavaş yaşayınca insanlar etrafındaki şeyleri daha ayrıntılı görme şansına sahip oluyorlar. Ben de gün geçtikçe Demirel'ini daha yoğun görme şansına sahip oluyorum. Onun içindeki güzelliği ve yüreğindeki gücü. Onun için onun adı aslında Demirley'dim. Belki hastalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız biliyorlar ama bir kez daha söyleyeyim. O benim Demirley'dim. Alper Kaya, ALS hastalığına yakalandığı ilk günden beri hiç yılmadı. Hayattan hiç vazgeçmedi. Sadece kendisi için değil, başkaları için de daha iyi yarınlar peşinde koştu. Hiç tanımadıkları insanların hayatına katkıda bulundu. Kendisi gibi ALS hastası olan insanlara cesaret verdi. Hayata küsmek yerine hayatla barıştı. Ve yüzlerce insanın hayatında asla unutamayacakları,
kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Alper Kaya'nın hikayesinden çıkartacak çok sonuç var aslında. Bir hastalığa karşı pes etmemek, direnmek ama bunu yaparken yalnızca kendiniz için değil, başka insanların hayatını değiştirmek için de mücadele etmek. Alper Kaya hepimiz için bir umut ışığı, bir fener gibi. Tam bir fark yaratan. Eğer siz de bir fark yaratansanız ya da fark yaratanlar olduğuna inanıyorsanız etrafınızda, kısa bir aradan sonra lütfen bizi takip edin. Programımızı bitirmeden önce programımıza nasıl katılacağınızı sizlere anlatacağım. Sevgili seyirciler, Alper Kaya'nın hikayesi gerçekten yakından takip edilecek ve umut aşılayan bir hikayeydi. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa bize başvurun ya da onların başvurmasını sağlayın. www.farkyaratanlar.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da alan kodumuz 212 249 23 14 nolu telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sabancı Vakfı ile ortak yürüttüğümüz bu projede özellikle programın danışma kurulu sizin bütün önerilerinizi tek tek inceliyor, yakından bakıyor ve programa katılmaya hak kazananları bu programa bize yönlendiriyor. Yeni bir fark yaratanlarda buluşuncaya kadar Sabancı Müzesi'nin içindeki The Seed Salon'dan hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi